el terrorismo, hay mucho terrorismo. En Turquía hay terrorismo, como Afganistán, Pakistán, hay mucho terrorismo y ya, pero el gobierno turqués con quién es, igual era terrorista. I think it's one of the most dangerous parts in Bolivia. Yağın rengine bak, simsiyah, simsiyah. Because there are a lot of drunkards and drug addicts. Çok küçükmüş bu ya. Bayağı küçükmüş bu. Şöyle. Bolivya ve Peru'ya özel maskeler. Karnavallarda giyiyorlar bunları. Birbirlerini kırbaçlıyorlar. Bir hatıra olsun diye bu maskeden almak istedim de sordum deneyebilir miyim diye. Çok ilginç gözüküyorum şu an. Nasıl oldu? I cannot open my eyes because it's too small. Lovely. Selamünaleyküm. Ben Gazi Osman Paşa'dan İsmet. Abi dün saç kestirmeye gittim. Kendimi bir berbere emanet ettim sonunda. Çocuk bir kesti saçımı, ben de sakalları bir topladım. Mahalle abisine döndüm. Lapaz'ın abisi benim artık. Burada racon bizden sorulur. Çizerim, kimse yanlış yapmasın Lapaz'da. 20 Bolivyanosmuş bu. 3 dolar. Ama küçük geldi ya. Yani tabii ki de giymeyeceğim de. Arada şaka olsun diye giyerim belki, bilmiyorum. Karnavallarda giyiyorlar bunları. Millete salça oluyor bu maskeleri giyenler. Kırbaç vuruyor. Gidiyor şaka maka yapıyor. Buranın kültürüne ait bir sembol. Böyle bir hediyelik eşya dükkanına geldik. Bir sürü lama tişörtü var. Bayıldım vallahi tişörtlere var ya. Genelde 12-13 dolar civarı. 90-100 Bolivyanos arası. Ha bak mesela bunlar, bu baskı olanlar biraz daha ucuz. 65 Bolivyanosmuş. 9-10 dolar. Şu an bulunduğumuz bu cadde, bir de bir sonraki cadde hediyelik eşya dükkanları. Nereden başlıyor? Bu caddenin başlangıcı Büyücüler Sokağı. Bir önceki videoyu izleyenler Büyücüler Sokağı'nı hatırlayacaktır. Oradan başlıyor. 2 cadde boyunca turistler için hediyelik eşya dükkanları yapmışlar. Sağlı sollu bir sürü hediyelik eşya satan dükkan var. Eğer Latin Amerika'ya gelirseniz ve rotanızda Bolivya varsa, bir şeyler alacaksanız Bolivya'ya saklayın kendinizi. Yani Peru'yla kültürleri bayağı yakın. Burada bir tık daha ucuz. Yani Bolivya, hola buenas. Muy bien, ¿cómo estás? Yo bien. Yo tomar video, ¿está bien? Muy bien. Gracias. Yani Bolivya bir tık daha ucuz. Pazarlık da yapabilirsiniz. Ve kültürel şeyler çok fazla olduğu için hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Es para Turquía. Ah, okay. Abla bakıyor da ben ne yapıyorum diye. Ben de mesela birkaç bir şey alıyordum seyahatim boyunca. Onlar çalınınca kendimi Bolivya'ya sakladım. Dedim buradan birkaç bir şey alayım. En azından buradan aldıklarımı saklayayım. Ya her şey o kadar güzel görünüyor ki yani insanın cebinde parası olası geliyor ya. Ay, así también, mira. Ah, qué bueno. Es bolsa, ¿no? Bolsa. ¿Cuánto vale? 85. 85. Ajá. Qué bueno. Bayağı güzel, baksana 2 tane Cholita var. Cholita da burada geleneksel kıyafetleri giyen kadınlara dönüyor. Sırtlarında bohçaları. Her şey gayet güzel ve dikiş hepsi. Dos de 100. Dos de 100. Oo, çok iyiymiş Dos ya. de 100. Un 100 te puedo prestar. Muchas gracias señora. No tiene por qué. Burada şapkalar var. Maskeler var. Ben mesela bir tane maske alacağım buradan hatıra olsun diye. Ama şöyle gözü birazcık geniş olsun ya. Öteki çok dardı. ¿Cuánto vale esta? 25. 25. Diğer tarafta 20 idi. Muchas gracias. Şunlar çok güzel ya. Baksanıza bayağı büyük ya. Masa örtüsü. Böyle küçük örtüler de var. İşte fiskos, masa. Onları örtmek için. Battaniye de alabilirsiniz. Çolitaların saçları genelde böyle örülü oluyor. Hatta şöyle aşağıdan da örüyorlar. İkisini birleştiriyorlar. Böyle saç yapmışlar.
No le doy tiempo a nada. Şöyle bir restorana geldik şimdi dostlar. Daha önceden bu restorana gelmiştim ben La Paz'a geldiğimde. Fıstık çorbası içmiştim. Şimdi farklı bir yemek deniyoruz. Buranın yerel lezzetlerinden bir tanesiymiş. Would you like to explain what are we going to Yeah, eat? this dish is called silpancho. It's from the heart of the country. It's Cochabamba. It's from Cochabamba, and it has like just potatoes, egg fry, meat, some veggies like probably onions, tomatoes, and just something green, and rice. But it's really delicious, and a lot of people eat with bread when they go out after the club. Sometimes in Cochabamba. After the club. Yeah, Really? sometimes, but with bread inside everything. Inside bread. Everything with rice and everything inside bread. Rice as well. It Really? calls trancapecho. Trancapecho. It's silpancho in bread. Tabak vallahi güzel gözüküyor, lezzetli gözüküyor. Salatasından, etinden bir tadalım bakalım nasılmış tadı. Gayet lezzetli. Biberler acı. Dana etinden yapıyorlar. Üstüne yumurta kırıyorlar. Ben birazcık çok pişmiş istedim yumurtayı. Sarısını cıvık olunca sevmiyorum ben. Genelde herkes cıvık yiyor. Dağıtıyorlar sarısını, öyle yiyorlar. Tabağın fiyatı 36 bolivianos. O da 5 dolar yapıyor. Para el estrés, dolor de cabeza, cansancio, mal de altura. La Paz'da toplu taşımanın bel kemiği teleferikler dostlar. Şimdi teleferiğe bindik. El Alto şehrine gideceğiz. El Alto şehri ile La Paz'ı teleferikler birbirine bağlıyor. Tabii karayolu da var. Minibüslerle de gidebiliyorsunuz ama teleferik daha güzel oluyor. Çünkü manzara gayet hoş. Bilet aldık. Böyle kağıt bilet alıyorsunuz. 5 bolivianos verdim. Transfer yapacağız sanıyorum bir yerden. Çok hatırlamıyorum ben. Geçen geldiğimde öğrenmiştim bütün sistemi ama şu an unuttum. Bu bilet transferi de kapsıyor. Bilet alırken söylemeniz gerekiyor. El Alto tepede kalan bir şehir. Oraya giderken bütün bu yoksul mahalleleri görüyorsunuz. Evlerin hepsi kiremit, görüyorsunuz değil mi? İnşaatı tamamlamıyorlar bilerek. Çünkü tamamladıkları zaman devlete ekstra vergi vermeleri gerekiyormuş. O yüzden hala inşaat olarak gösteriyorlar resmiyette bu evleri. Ve o vergiden kurtuluyorlar kendilerince. Böyle bir sistem geliştirmiş La Pazlılar. O yüzden La Paz'ın manzarasına baktığınızda turuncu görürsünüz her yeri. Yani bütün evler tuğla, kiremit. Baksanıza. İlk yolculuğumuzu tamamladık. Şimdi transfer yapacağız. 16 de Julio. İspanyolcasını okuyayım dedim de 16'yı okuyana kadar. İçimden hep 16 de Julio diyesim geliyor ama 16 de Julio. Şimdi mor hattan gümüş hatta geçeceğiz. Böylelikle El Alto'nun merkezine gitmiş olacağız. Bu bileti atmayın. Transfer bileti aldığınız zaman burada da kontrol ettirmeniz gerekiyor. Yani okutmanız gerekiyor. O yüzden atmayın. Ve alırken söylemeniz gerekiyor transfer yapacağınızı. Arkadaşımda da kart var.
Is this only for teleferic or? Yeah, it's only for telepheric. You can buy it or have an app in your cell phone. Also, there is an app you can show. Yeah, it's an app. Oh, it's nice. Working with QR code. Yes. It's nice. Normalde teleferiğe bindiğiniz zaman 3 bolivianos ödüyorsunuz ama transfer yapacağınız zaman 5 bolivianos ödüyorsunuz. Kartla biraz daha ucuza gelebiliyormuş. Teleferiğe bindiğiniz zaman aşağıda La Paz şehri kalıyor dostlar. Burası da El Alto şehri. Şöyle La Paz'ı göstereyim sizlere, bakın. Şuradan daha net gösteririm. Yani insanların yoksulluğunu 2-3 kere teleferik yolculuğu yapın. Çok net bir şekilde göreceksiniz. Çünkü detaylıca görme şansınız oluyor. Evlerin üstünden geçiyorsunuz. Bakar mısınız şehre ya? Yani çukura kurulmuş bir şehir. Hemen çukurun üzerinde de El Alto şehri var. El Alto 4100 küsür metrelerde. La Paz'da yaklaşık 3700 metre rakımda. Yani şu gördüğünüz şehri baştan başa diyemeyebilirim ama birçok kısmına teleferikte yolculuk yapabiliyorsunuz. Toplu taşımanın temel taşı diyebilirim teleferik için. Baksanıza evleri nerenin üstüne inşa etmişler. Arkadaşım diyor ki çok şiddetli yağmur yağdığında bu evlerin hepsi riskli. Çünkü La Paz çok böyle sağlam bir temele oturan bir şehir değil. O yüzden insanlar evlerini kaçak yaptığı için genelde şiddetli yağışta vesairede yıkılabiliyormuş evleri. Evlerinden alabiliyormuş insanlar. Bakın burada pazar kurulu. Güney Amerika'nın en büyük ikinci pazarını ziyaret etmeye gidiyoruz. Dostlar şu an pazara geldik. Dediğim gibi burası Güney Amerika'nın en büyük ikinci pazarı. El Alto pazarı. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Araba satıyorlar, araba parçası satıyorlar, çalıntı mal satıyorlar, kıyafet satıyorlar, yemek satıyorlar. Ya aklınıza gelebilecek her şeyi satıyorlar. Aklınıza gelmeyen şeyleri de satıyorlarmış burada. Ve arkadaşım şey diyor, bir günde burayı dolaşmak mümkün değil diyor. Geldik böyle kafamıza göre yürüyeceğiz. Bakalım bir gezelim. İkinci gelişim benim buraya. Ama burada dikkatli olmanız gerekiyor. El Alto, Bolivya'nın en tehlikeli şehirlerinden bir tanesi. Bu pazarda bayağı bir meşhur, çalıntı mal vesaire de satıyorlar burada. Yani hırsızların kol gezdiği bir yer. Dikkat etmekte fayda var. Özellikle akşam saatleri. Araba lastikleri başladı. Ben ilk geldiğimde bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Araba sattıklarını falan da bilmiyordum. Görünce çok şaşırdım. Burada araba parçası vesaire satıyorlar. Arabanın neyi oluyor hiçbir fikrim yok ama şu an geldik, ziyaret ediyoruz. Motor parçası falan satıyorlar. Buenas señor. Porque este pegamento pega en 10 segundos, útil y necesario. La Paz'da ve El Alto'da yaşayanlar genelde bütün ihtiyaçlarını buradan görüyorlarmış. Çünkü daha uygun fiyatlı. Ama sabah erken saatte geliyorlarmış. Çünkü genelde iyi şeyler sabah erken saatte satılıyormuş ve bitiyormuş. Ama biz gezmeye geldiğimiz için öğlen saatinde geldik. Satılık arabaların olduğu kısma geldik şimdi. Burada şöyle bir şey varmış, arkadaşım söyledi. Çalıntı arabalar da satılıyormuş. Ben de şöyle bir hikaye biliyorum. Peru, Bolivya ve Şili arasında çok ciddi bir iş dönüyor. Şili ve Peru'dan çaldıkları arabaları Bolivya'ya getiriyormuş bazı çeteler ve burada satıyorlarmış. O marketlerden birisi de sanırım burası. Ama tabii hangi arabanın çalıntı olduğunu bilmek mümkün değil. Sadece satılık araba olduğu yazıyor. Ya bu nasıl bir market? Araba satıyor, kıyafet satıyor, yemek satıyor, meyve satıyor. Çok ilginç ya. Do you think that there is a stolen car here? Yeah, of course. Everything is like wonderful country. We have everything, even stole things. Also, it's not just car. Stealing phone or other things. I had a friend that he just go out and
someone stole their phone, and at the next day he came really early, probably 6 or 5 a.m. and he find the guy and he need to pay again for the same phone. And I heard that El Alto is most dangerous places of Yeah, Bolivia. Yeah, probably. Some areas, not all El Alto, but yeah, I think it's one of the most dangerous parts in Bolivia. Kazanların büyüklüğüne bakar mısınız? Yağın rengine bak, simsiyah, simsiyah. Domuz eti kızartıyorlar dostlar. Bu devasa kazanlarda domuz eti kızartıyorlar. Pişenleri şuraya alıyorlar. Abla da oradan servis yapıyor. Ağır bir koku yok. Büyük ihtimalle açık alanda olduğumuz için öyle sizi rahatsız edecek bir koku yok ama 50 derece var burası. 50-60 derece var. Restoran büyük olduğu için böyle devasa kazanlarda anca yetiştiriyorlar insanlara. It's the Turkey. What is this? It's eggs, like the white part, and Malta. They mix, and we always eat when you feel weak. It gives you energy. Do you want to try it? Ya. It's really sweet. Oo, bayağı tatlı ya. Şerbet gibi. Oo, şerbet gibi. Abla burada yoğuruyor. Hacer tú solita todo el día. ¿Cómo has levantado? Esto, hay que chumar huevo y hay que fritarlo. Pero si le das un sopapo a alguien, se muere. It's Turkish music, Tarkan. It's very famous. Tarkan telif atma da paylaşayım bunu ha. Şş. Solito pasa. Tienes que ver. They rob you here? Yes, I think this part of the Alto, the Ceja, the first blocks, are really dangerous because there are a lot of drunkards and drug addicts, and there are some sexual houses near to this place too. So if you're going to walk really late, you need to be careful. Dostlar, şimdi El Alto'nun başka bir kısmına geldik. Bu gördüğünüz kulübelerin hepsi bruhalara ait, yani büyücülere ait. Bakın burada kurbağalar var, çiçek koymuşlar önlerine. Ritüelleri genelde burada gerçekleştiriyorlar. Burada fotoğraf ve video çekmek sıkıntı olabiliyor. Genelde bağırıyorlar, kızıyorlar. Çok fazla kamerayı göstermeden böyle kendime yakın tutup sizlere burayı göstermek istiyorum. Aslında daha önceden gelip çektim ben burayı. İzlemek isterseniz Bolivya oynatma listesine girip izleyebilirsiniz. Daha detaylı bir video olmuştu. Tekrardan göstermek istiyorum. Bir önceki videoda da bir büyü seremonisine denk gelmiştik. Bir ritüele denk gelmiştik. Onun aslı burada yapılıyor. Bu kulübelerin hepsi büyücülere ait. Burada inanıyorlar dostlar. Yani büyücü falan diyorum ya, inanma böyle şeylere falan, illaki yazan olacaktır. Ben de inanmıyorum böyle şeylere. Ama burada çok ciddi bir tutku var buna karşı. Bağlılar yani insanlar. Seremonilerini, ritüellerini gerçekleştiriyorlar. Atlamıyorlar. Bu sıra komple ileriye doğru gidiyor. İleride de farklı bir büyücüler çarşısı var. Orada da işte lama, mama vesaire. Büyüde, ritüelde ne kullanıyorlarsa orada da satıyorlar. El Alto'da da satıyorlar. Tamamen bir işe dönüşmüş durumda artık. Baksanıza, bir sürü malzeme var içeride. Tamamen bir iş. Ekmek kapısı insanlar için. El Alto'ya geldiğimde bu manzarayı keşfetmiştim. El Alto şehrinin La Paz'la bağlantısı bu gişelerden yapılıyor. Burada para ödüyorsunuz. La Paz şehrine giden yol burası. Karşıda gözüküyor mu bilmiyorum ama şu parmağımın ucunda Huayana Potosí var. Hemen şu karşımızda da Illimani Dağı var. Illimani Bolivya'daki en önemli dağ. Çünkü
İlimani Tanrı Inti'nin en sevdiği oğlu muymuş artık? Öyle bir hikayesi var da tam hatırlamıyorum. Hemen aşağıda da La Paz şehri kalıyor. La Paz dediğim gibi 3700'lerde, El Alto'da 4100 rakımda. İnanabiliyor musunuz yani 4100 rakımda devasa bir şehir var. Ve teleferiklerle El Alto'ya inebiliyorsunuz. Aman La Paz'a inebiliyorsunuz. El Alto'nun içerisinde seyahat edebiliyorsunuz. Toplu taşımanın bel kemiği. O yüzden özel. La Paz ve El Alto tabii ki. Onu da işin içine katmak lazım. Bu yüzden özel şehirler. Ve tabii altiplanodalar. Altiplano nedir? Ant dağlarının arasında kalan vadilere altiplano deniyor. Bu vadiler genelde 3500 metre ve üzerinde oluyor. Şu an bir altiplanoya bakıyoruz. Burada devasa bir şehir kurmuşlar. I want to ask you something. Illimani is the favorite son of the Inti, right? Yeah. Aa ölüyor. Favorite son of the sun. Favorite son of the Inti. Of the Inti, the sun. Aha. The sun, the principal god for us, for our culture is the sun, the Inti. They were brothers like Mururata. Mururata and Illimani. Mururata was the oldest brother and they fight all the time. And Mururata didn't want to be like less than Illimani. So they agreed to have a fight. And the night after that, the sun gives some stars to Illimani. And the Illimani just use it to cut the head of the Mururata. Mururata in Quechua it means without head. Kurbağa şans getiren bir hayvanmış. O yüzden alkol döküyorlar üstüne. İşte koka yaprağı koyuyorlar. Sigara yakıp bırakıyorlar. Bu şans getireceğine işaret. Yani onun ritüeli. Bakın burada saf alkol var. Şöyle göstereyim. Bir tane şey atmışlar buraya. İnanılmaz bir koku var şu an burada. Arkada da koka yaprağını elinde tutan bir figür. La Paz'daki mezarlığın üstünden geçiyoruz şu an. Baksanıza. Ev gibi mezarlıklar ama bölme bölme. O bölmelere ya işte cesedi koyuyorlar ya da küllerini koyuyorlar. Burada aile mezarlıkları da var. Baksanıza bayağı büyük. Şu gördüğünüz alanın hepsi mezarlık. Bu kısımda mezarlık. So the Cholita in front of us, he's wearing gold. Really? On the top. Ah, Here is gold, here is gold, and gold here into the blanket because they want to show how powerful and rich they are. Some people think that they are indigenous and probably they are poor, but sometimes they have a lot of money and more money than us. that's why they want to show it. And Cholitas show this. And in every party, like this kind of party, they want to show. Burada bir parti var. Bir şey kutluyorlar. Herkes gayet filinta gibi giyinmiş. Gayet güzel giyinmiş. İçeri girmek için bekliyorlar. Aynen konser var orada. Vallahi sesi takip ettik, burayı bulduk. Hey friend, where are you from? Türkiye. Turco. Sí. Istanbul. İstanbul, sí. Yeah. Conocer Turquía? ¿Conoce? Estambul. Sí. Ya, yo estaba, bueno, he ido a Alemania, estaba en Berlín, estaba en Frankfurt, estaba en Selva Negra. Luego mi novia era alemana y me llevó a Turquía, a Estambul. Ah, ¿te gusta Istanbul? No voy a decir, pero muy bonito. ¿Qué no te gusta? Bueno, el terrorismo, hay mucho terrorismo. En Turquía hay terrorismo, como Afganistán, Pakistán, hay mucho terrorismo y no me gusta.
no a la guerra, pero sí a la vida y la paz. Solamente el terrorismo, no nada más. Porque mi novia, como le digo, alemana, ella me dijo, bueno, yo le insistí porque a mí me gusta conocer. Pero me Sí, dijo, ella dice una terrorismo en Turquía, ya, pues, pero está no correcto, señor. Lo siento, pero no correcto. No hay mismo Afganistán, Siria, Irak, no hay mismo. Turquía es muy diferente. Tu novia es no sé, es muy, no, sé. es un correcto, señor, lo No, siento. puede ser Turquía es una- no terrorismo allá. Ya, pero el gobierno turqués con quién es, igual era terrorista. Şanslıyız, şehrin merkezinde şamata yakaladık. Genelde dans edenler oluyor, arkasında da bir bando takımı oluyor. Yani canlı müzik. Baksanıza caddeyi kapatmışlar. İnsanlar sağlı sollu izliyorlar. Potasi bölgesinin dansıymış bu. Madenciler bölgesi. Oğlum çok yakın duruyoruz, bize vurmasınlar ha. Arkada da gaza getiriyor. No tengo orgullo, se ha caído esta verga.